arkadaşlar. Bugün Eyüp Güreş ile ne üretek? Bugün Eyüp Güreş ile unutulmaya yüz tutmuş olan gelincik şerbeti üretek. Gelincik hüzün çiçeği olarak da bilinmektedir. Hüzün çiçeği almasındaki sebep eski Yunan'da aşk acısı çekenlere bu çiçeği ve otu kaynatıp verirlermiş. Aşk acısını ve vücuda verdiği ağrıyı dindirdiğine inanılırmış. Bu yüzden bu bitkinin adı hüzün çiçeği olarak kalmış. Kavuşamayan aşıkların ağrılarını ve acısını dindirmesiyle günümüze kadar kendini tanıtmıştır. İçeriğinde yatıştırıcı maddeler bulunduğu için ağrı kesici olarak da kullanılmıştır. Çok hassas olan gelincik çiçeğini toplarken tohumlarını bırakıp sadece yapraklarını ayıracak şekilde topluyoruz. Şu şekilde siyah kısımlarını almamız gerekiyor. Burası kekremsi bir tat verecektir. Onun için bir bıçak yardımıyla ya da elinizle bunları almamız gerekiyor. Çok hassas gerçekten. Elinizi de kullanabilirsiniz şu şekilde. Tek tek ayıklamamız gerekiyor. Daha yakından göstermek istiyorum size. Şu kısmını mutlaka almamız gerekiyor. Hemen hemen 1/3, yarıya yakını maalesef gitmiş oluyor. Vallahi tükendim arkadaşlar. Siz en iyisi mi? Gelinciğin şöyle siyah noktasız olanlarından bulmaya çalışın. Sonunda bitirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle 2 bardak ayırıp bunu hemen yıkayıp geleyim ben. Geri kalanla da gelincik reçeli yapacağız birlikte. Yıkama işlemini böyle çok hırpalamadan, hani desinler, yıkadı desinler diye yıkadık. Tabii ki poleni, tozu gitsin diye. Topladığımız yer çok önemli gerçi ama. Bunlar da o ayırdığım siyah kısımları. Bu burada süzülürken ben de bu arada limon sıkayım. Bir tane limon, iri boy olacak arkadaşlar. Trakya'da, özellikle Gelibolu'da, Çanakkale'nin ada yerleşimleri olan Bozcaada ve Gökçeada'da yapımı yaygındır. Bu yörede özdeşleşmiş bir ürün olmasının muhtemel sebeplerinden biri de Gelibolu'da bulunan Gelibolu Mevlevihanesi'nin mutfağının etkinliğidir. Zira şerbetler bu zengin mutfağın önemli bir parçasıdır. Malum yine Osmanlı mutfağında da şerbetler çok özel bir yere sahiptir. Evet, bir tane limonumuzu sıktık. Bu da nispeten süzüldü suyundan. Ve arkadaşlar, ilk olarak bu özenle ayırıp yıkadığımız gelincik çiçeklerini koyuyoruz. Özellikle Bozcaada'da çok yaygın. Yazları serin serin buzla içilir bu. Ve ardından şöyle bir tane sıktığımız limonun suyunu koyuyoruz. Bu limonun suyunu niye koyuyoruz? Gelinciğin rengini, o güzelim kıpkırmızı olan rengini daha çabuk tamamen ortaya çıkarsın diye. Ve koruyucu olarak da şöyle bir tutam limon tuzu koyuyoruz. Normalde ben reçellere kullanmıyorum biliyorsunuz. Ama bunun dayanması için ve 1 bardak çeşme suyu koyuyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Güzelce çalkaladıktan sonra bu hazırladığımız şerbet karışımını, henüz daha şerbet olmadı çünkü şekerini koymadık, 4 günle 7 gün arasında güneş gören bir yerde bekleteceğiz, kapağını açmadan, ara ara karıştırarak. Evet arkadaşlar, daha
Bir saat oldu. Hadi bilemediniz 1,5 saatte gelincik suyumuz şerbet için rengini salmaya başladı. Gelincik sadece bu çiçekli yapraklarından yapılan reçel şerbetiyle değil, aynı zamanda şu bakın, şu ince alt dalları var ya, şunların salatası da mükemmel olur. Normal limonlayıp yapabilirsiniz. Kavurması çok güzel olur. Bakın bunlar da açacak olan gelincikler. Henüz tomurcuk halinde. Bu şekilde otlarını da toplayıp bakın salatasını, kavurmasını yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir hafta tam 7 gün beklettiğim gelincik şerbetinin gelincik suyunu şimdi birlikte açıyoruz. Ne yapıyoruz? Öncelikle bu rengi artık suyuna veren gelincikleri süzerek başlıyoruz. Böyle bir tülbent ya da süzgeç yardımıyla şöyle alıyorum. Diğer kavanoza koyayım. Orada sıkacağım. Bu arada kendi kendine süzülsün. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle koyalım. Aynı gelincik koyduğumuz bardaklardan 2 bardak toz şeker ilave ediyoruz ve iyice karıştırıyoruz ve bu şekilde erimesini sağlıyoruz. Güneşin ısıttığı sıcaklıkla birlikte eriyecek. Ben karıştırıyorum. Biraz beklesin bu. Evet arkadaşlar, iyice karıştırıp şekerimizi erittik. Artık bu gelincik suyu gelincik şerbeti oldu. Ve bu da kalan süzdüğüm gelincikler. Sıcak yaz günlerinde, Ramazanlarda, bayramlarda rengiyle, kendine has tadıyla harika bir şerbetimiz oldu. Dilerseniz şekerini daha da arttırma şansınız var. Ben size şöyle kıvamını göstereyim. Epey yoğun oldu zaten. En azından içindeki gelincik oranı çok yüksek ve birebir ölçüyü uyguladığınız zaman tam bir kavanoz gelincik şerbetimiz oldu. Bakın. Ne yapıyoruz? Sonra bunu güzel bir kapakla hava almayacak şekilde kapatıyoruz. Ve nerede saklıyoruz bunu? Buzdolabında saklıyoruz. Rengiyle, rayasıyla kendine has bir tadı olan gelincik şerbetimiz hazır. Lezzet testine başlayalım. Önce tabii ki arzunuza göre ben 2 tane buz atıyorum ve üstüne soğuk su ilave ediyorum. Bardağa tabii ki zevkinize kalmış, damak tadınıza kalmış 2 parmak kadar şerbetten koyuyoruz ve sonra işte buzun da erimesini sağlayarak, özellikle Ramazanlarda, iftarlardan sonra, gelincik zamanındaki bayramlarda gelincik şerbeti ikram edilirdi. Müsaadenizle. Abartmıyorum. Gerçekten mükemmel olmuş. Ben yapabiliyorsam herkes yapabilir. Tarifimi birebir uygulayın. Muhteşem bir lezzet ortaya çıkmış. Konuklarınız, misafirleriniz de bu lezzete bayılacaklar ve unutamayacaklar. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.